Herkese merhaba arkadaşlar. Ukrayna ile Rusya arasında bu şekilde bir savaşın gerçekleşeceğini hiç kimse beklemiyordu ama şu anda Ukrayna Rusya'yla savaş halinde. Tabi dünya ünlü boksörler de Ukraynalı boksörler şu anda savaşın tam ortasında kaldılar. Bence Ukraynalı boksörler doğru olanı yaptı. Ülkesinin en zor durumunda şu anda ülkesinin yanında, ülkesini savunuyor ve ülkesi için savaşıyor ve ülkesi için de canını belki de şu anda Ukraynalı boksörler feda edecek. Boksörlerin hep söylüyorum, boksörler fedakardır. Boksörler korkusuzdur. Belki şu anda Ukraynalı boksörler isteseler dünyanın her yerinde yaşayabilecek servete sahipler, paraya sahipler, imkana sahipler. Ama onlar ülkesinin yanında yer almayı tercih etti. Ülkeniz yoksa, doğrusunu söylemek gerekirse bir vatanınız yoksa sizin hiçbir şeyiniz yok demektir. Ne olursa olsun vatanınızı her duruma karşı savunmak zorundasınız. Ukraynalı boksörlerle ilgili doğrusunu söylemek gerekirse birçok haberler çıkıyor. Özellikle de Vitali Klitschko, Vladimir Klitschko, Oleksandr Usyk, Vasil Lomachenko gibi boksörlerin yaptığı açıklamalar gerçekten takdire şayan. Ukrayna şu anda bir onur mücadelesi veriyor. Gerçekten Ukrayna halkı şu anda dünyanın her yerinde takdir görüyor. Çünkü yanlış bir şey yapmıyorlar. Ülkelerini savunuyorlar. Ülkelerinin her karış toprağını korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tabi Ukrayna ile Rusya arasındaki bu savaşta Rusya haklı mı, haksız mı? Bunu çok fazla tartışmayacağım. Ama var olan bir gerçek var. Ukrayna Sovyetlerden ayrılma bir ülke. Doğal olarak da Rusya kendi sınırları içerisinde Avrupa'yı, Amerika'yı istemiyor. Ukrayna'da bu ülkelere üye olmak isteyen, güçlü ülkelere üye olmak isteyen ve halkının daha çok rahat etmesi, daha çok dışa açılması için e, bu şekilde kararlar veren bir ülke. Tabi Zelenski'ye gelince Zelenski çok tecrübeli bir siyasetçi değil ama doğrusunu söylemek gerekirse Zelenski boksör de değil ama çok yürekli, korkusuz bir lider diyebilirim. Tabi Zelenski hakkında şunu da bir parantez açıp söyleyeyim. Zelenski'nin özellikle Filistin hakkında İsrailleri destekliyorum demesi kesinlikle benim yanımda hiçbir geçerliliği yoktur. O konuda Zelenski'nin her zaman karşısındayım. Filistinliler bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Onların yanındayız. Onların destekçisiyiz. Onların karşısında olan herkesin karşısındayız. Zelenski sadece Ukrayna Savaşı hakkında şunu söyleyebilirim. Bir lider bir ülkenin en zor durumunda belli olur. O liderin güçlü olduğu, o liderin iyi olduğu. Zelenski istese ülkesinden çıkıp gidebilir, kaçabilir. O servete sahip, paraya sahip, imkana sahip. Zaten diğer ülkelerde işte Zelenski'ye seni alalım oradan işte Avrupa'ya gel, işte Amerika'ya gel gibi cümleler kullanıyor ama Zelenski ne diyor? Tek bir Ukraynalı kalana kadar ben ülkemde kalacağım. Ülkem için savaşacağım. Ülkem için mücadele edeceğim. Her lider keşke Zelenski kadar korkusuz, Zelenski kadar cesur olabilse. Belki tiyatrocudur, komedyendir ama şu bir gerçek. Zelenski siyasi tecrübesi olmamasına rağmen korkusuz, akıllıca kararlar alan ve halkını en zor durumda bile onları motive eden, onları birlik, beraberlik içinde tutan ve emin adımlarla yürüyen bir lider. Zaman zaman işte birçok işte Zelenski ülkesini terk etti dediği anda Ukrayna'nın sokağında piyasaya çıkıp işte ülkemdeyim demesi ve onların yanındayım demesi gerçekten takdire şayan. Ukraynalılar dünyaya şunu gösterdi. Bir ülke nasıl sevinir? Vatanı için işte köprüde kendini uçuran birisi arabayla gidip işte Rus konvoyunun geçişini engellemek için işte köprüyü uçuran işte birçok şey yapan işte bir tane hayalet pilot dedikleri 10 tane Rus uçağını düşüren yani kahramanlar
bu zor anlarda belli olur. İşte zor anlarda da Ukrayna'da birçok kahramanlar çıkıyor. Özellikle Klitschko kardeşler, Oleksandr Usyk gibi, Vasil Lomachenko gibi boksörler bence kahramandır. Yani arkalarını dönüp gidebilirlerdi. Sonuçta ters bir kurşuna gelip, yani 1 milyonluk bir kurşuna gelip ölebilirler. Kimin attığı belli olmayan, ama onlar gerçekten halkının yanında durdukları için Ukrayna halkı da cesaretleniyor. Ukraynalı lider Ukrayna'da olduğu için Ukrayna'daki bütün askerler, siviller tekrardan ülkelerine geri dönüp ve ülkeleri için savaşmaya başladılar. İnşallah bu savaştan da Ukrayna alnının akıyla çıkar. Çünkü gerçekten ben Ukrayna'ya boks konusunda saygı duyan bir insanım. Onlar bu işi çok iyi biliyor. Özellikle de boksu ve boks ringlerinde Ukraynalılar bir renk. O renk bence boks ringlerinden hiç gitmesin. Ben Ukrayna'ya sempati duyabilirim. Sempati duyuyorum. Ama Türkiye Ukrayna arasında derseniz, Türkiye Ukrayna arasında bu şekilde büyük bir fark kalır. Yani Türkiye sevgim %99,5'sa Ukrayna'ya çok küçüktür. Çünkü ülke sevgisi bizde çok yukarılarda. Ama biz ülke olarak, özellikle de Türk insanları olarak milliyetçi insanları severiz. Ülkesi için onuruyla savaşan insanları takdir ederiz. Tabi bu videoda sadece Ukrayna-Rusya savaşında özellikle de boksörler için kendi duygularımı sadece anlatmak istedim. Sonuçta burada Ukraynalı boksörler hakkında da konuşuyoruz. Gerçekten onların şu anki durumuna üzüldün mü derseniz, bir yerde üzüldüm. Sonuçta bu insanlar spor salonlarını severler, boks ringlerini severler. Yani ellerinde bir silah. Yani onları bu şekilde görmek gerçekten bir yerde hoş değil, ama insan mecbur kalınca hayat sizin önünüze böyle istemediğiniz bir şeyi de getirdiği zaman da sevdikleriniz için, ülkeniz için mecbur kaldığınızda görebiliyorsunuz ki insan hiç beklemediği bir ortamın içinde de olabiliyor. Mecbur kalabiliyor yani. Onlar da mecbur kaldı. Bu savaşta da bakalım inşallah ara bulurlar ve ülke liderleri araya girer. Bu da sonlanır. Sonuçta Rusya büyük bir ülke. Şu anda baktığınızda da zaten diğer Amerika gibi, Avrupa gibi büyük ülkeler bile şu anda Rusya'dan çekindikleri için olumsuz bir cümle kullanamıyorlar. Kaçak cevaplar. Zelenski gibi bir lider, genç bir lider gerçekten şu anda ortada bırakılmış, kaderine terk edilmiş durumda. Tabi bundan önce de emin olabilirsiniz, Avrupa'da, Amerika'da Zelenski'ye o kadar vaatler vermişlerdir ki yanındayız, her zaman arkandayız. Ama şu anda görünen tabloda Zelenski'nin yanında hiç kimse yok. Tabi Türkiye'de kendi insani yardımlarını yapıyor. Tabi savaşa dahil değil, ama insani koridorda her türlü desteği, her türlü yardımı Ukrayna'ya yapıyor. Tabi bu da suç değil. Bunu her ülke yapabiliyor. Bakalım Ukrayna-Rusya savaşında inşallah Ukraynalılar ülkelerini kaybetmezler. Bu şekilde hani kapsıcı gibi bir kapsıcıya ülkelerini kaptırmazlar. Ben sonuna kadar da zaten Ukraynalıların mücadele edeceğini düşünüyorum. Ukraynalı çocuklar gelecekte şu anki Ukrayna'nın yaşadığı durumu daha iyi anlayıp Ukrayna'dan birçok Zelenskiler çıkacak. Daha tecrübeli isimler çıkacak inşallah. Şimdilik Rusya-Ukrayna konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Tabi aklıma geldikçe konuşuyorum, ama şu anda aklıma gelenler bunlar. Bakıp göreceğiz. İnşallah Ukrayna'da çok fazla sivil kaybolmaz. Ukrayna'da çocuklar ölmez. Ukrayna halkı da sevdiği, var olduğu topraklarda ömür boyu yaşarlar. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgürce yaşarlar. Benim dileğim bu. Savaşın hiçbir zaman kazananı yoktur.
Ne Ukrayna kazanacak ne Rusya. Belki Rusya'nın bugün bu şekilde bir şey yapıyor Ukrayna'ya karşı ama yarın başına ne geleceği hiç belli olmaz. Ummadık bir ülke Ukrayna'nın başına çökebilir, başına bela olabilir. O ülkeyi de herkes çok iyi biliyor. O ülkenin gücünü de, insanların milliyetçiliğini de ben burada açık bir şekilde söylemiyorum. Ama zamanı gelince Rusya'da hak ettiği dersi o ülkeden alacak. Ama tabii Rusya'ya dediğim gibi Sovyetlerden çıktığı için Ukrayna bu konuda bir tık haklılık payı var gibi görebiliyorum. Hiç kimse kapısında düşman olduğu birini istemez veya onlardan ayrılan bir ülkede Rusya'da tehdit oluşturduğu için dediğim gibi Amerika ve Avrupa Birliği'ni istemiyor. Ama tabi Rusya şunu yapabiliyor. Suriye'de de bizim sınırımıza kadar geldi. Suriye'de de onun bizim sınırımızda yeri yok ama onun da Türkiye'nin etrafında bir çember oluşturduğu aşikar. Rusya'da bize tehlike oluşturduğu için çok anlamlı cevaplar alabilir zamanı geldiğinde. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Şimdilik bu konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonraki süreçte artık Rusya-Ukrayna ile ilgili değil, biraz da boksörlerle ilgili yeni videolar atacağım. Kafamda birkaç video var. Onları atacağım. O konuda hakkında da arkadaşları bilgilendireceğim. Çünkü arayış içerisinde olan arkadaşları görebiliyorum. İşte taramalarda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.